down in the car. One time give it all. Bust it open hard. Let me see you drop. Get down in the car. One time give it all. Bust it open hard. Let me see you drop. I fucked up this Russell, day we hustle, but the oh my. Herkese merhabalar canlar. Bugün çok güzel, çok keyifli bir ürünle karşınızdayım. Bugün kahve severler için 10 numara bir ürün incelemesi ve ürün tavsiyesinde bulunacağım. Bugünkü video konuğumuz arkamda da görmüş olduğunuz gibi Philips 5500 serisi tam otomatik kahve makinesi. Az sonra bu ürünün kutu açılışını yapacağız. İlk kurulumunu yapacağız. İlk kahvemizi yudumlayacağız. Ürün hakkında çok güzel bilgiler ve çok güzel ipuçları vereceğim. Videonun tamamını izlemeniz tavsiyemdir. Haydi şimdi hazırsak hemen videoya geçiyoruz. Videoya başlamadan önce küçük, minnacık, ufacık, nacizane bir ricam olacak her zaman yaptığım gibi. Bu video vesilesiyle sizi kanalımda ilk kez misafir ediyorsam videoya bir beğeniniz, aşağıya bir yorumunuz ve kanala aboneliğiniz şöyle alnımızın terini silmek anlamına gelir. Benim bu ricamı kırmazsanız çok mutlu olurum. Şimdi hemen videoya geçiyoruz. Canlar, konuya şöyle ufak bir girizgah yapacak olursak, beni takip edenler bilirler. Kanalımda genelde teknolojik ürün incelemeleri, vloglar, eğitimler yayınlıyorum. Kanalımda videosunu çektiğim ürünlerin de birçoğu genelde memnun olduğum, kendi paramla satın aldığım ürünler. Yani herhangi bir sponsorluk kaygım yok. O yüzden sevdiğim ürünlerin sevdiğim yönlerini, bir üründe beğenmediğim yön varsa da beğenmediğim yönlerini açık açık, tane tane anlatıyorum. Önce bu aklınızın bir kenarında bulunsun çünkü şimdiki makineyi de bu şekilde anlatacağım. Canlar, Philips 5500 serisi kahve makinesi alma fikrini aslında uzun süreden beri araştırmalarımız sonucunda vardık eşimle birlikte. Çünkü bildiğiniz gibi piyasada envai türde kahve makinesi var. Fakat belli başlı markalar kendini bir adım iki adım öne atmış durumda. Philips 5500 serisi de bu aralar işte Black Friday mantığından kaynaklı çok güzel bir kampanya vardı. O kampanyayı yakalayıp almak istedik. Bu ürünü almamızda, yani 5500 serisini seçmemizin tabii ki de belli başlı artıları var. Bunları şöyle kabaca sayacak olursak. Ürün bir kere tam otomatik kahve sistemi barındırıyor içerisinde. Hem çekirdek kahve hem de çekilmiş toz kahve haznesi mevcut. Latte Go süt köpürtme aparatı var ki bu sayede gerçekten çok güzel, çok kıvamlı sütlü kahveler ve süt köpüğü elde edebiliyorsunuz. Benim gibi sütlü kahve seviyorsanız olmazsa olmazınız olacaktır. Ayrıca aşırı basit bir şekilde bir kullanım mantığı var. Videolardan izlediğimiz kadarıyla 2-3 dokunuşta hemen kahveniz hazır vaziyete geliyor. Gayet hızlı, gayet pratik ve gayet net. Ürünü açtıktan sonra zaten detaylı özelliklerinden bahsedeceğim. Umarım ilk kahvemi içerken de şu anki aldığım keyfi alıyor olurum. Haydi bakalım. Gördüğünüz gibi kutunun açılımını tamamladık. Çekimi daha rahat sürdürebilmek için odayı değiştirdim. Çünkü stüdyo bu poli ve kartonlar falan sığmayacaktı. Düzeneyi kurmak biraz vakit aldı ama şu an gayet iyiyiz. Gördüğünüz gibi kutunun içerisinden makinenin kendi ana ünitesi çıkıyor. Onun dışında üst tarafa koyduğumuz kahve haznesinin üst kapağı ayrı olarak çıkıyor. Ön tarafa takacak olduğumuz süt haznesi çıkıyor. Bir adet kullanma kılavuzumuz var. Gördüğünüz gibi bir adet Aqua Clean filtremiz var. Evde kullandığımız suyun sertlik testini yapıp kahve makinesine girebilmemiz amacıyla gönderilen bir test kiti var. Ve ayrıca bir adet de güç kablosu çıkıyor kutunun içerisinden. Haydi gelin şimdi yavaştan cihazı toplamaya başlayalım. Şimdi öncelikle kahve makinesini açma kapama tuşuna basarak çalıştırıyoruz. Bu kısımdan kullanacağımız dili seçiyoruz. Hemen aşağı bakalım. Yazdığı kadarıyla Türkçe vardı içerisinde. Ondan sonraki süreçte su sertliğini ayarlamak için su sertliği filtresini kullanacağız ki içerisindeki kireç miktarını makine anlayacak. Su sertliği testini yapmamızı sağlayan aparat da bu.
Gördüğünüz gibi şu an 4 tane çizgide yeşil. Bunu 1 saniye suyun altına sokup hemen çıkarıyorsunuz ve 1 dakika boyunca beklettiğinizde suyunuzdaki kireç ağırlığına göre renklerin bazıları kırmızıya dönüyor. Hadi bakalım. Biz sizin için burayı hızlı geçtik. Şu an suyun altına tuttum ve 1 dakika kadar bekleyeceğiz. Aynen şu an kameradan gördüğümüz kadarıyla 2 kare kırmızı renge hafiften büründü. 2 karemiz kırmızı olduğu için 2 numaralı su sertliği göstergesini işaretliyorum. 2 kırmızı kare seçtiniz diyor. Onaylamak istiyorsanız OK'ye basın. Bir daha onayladım. Ve şu an benden su haznesine su eklememi istiyor. Su haznesini taktık ve suyu ısıtmaya başladı. Bu suyu hazırlama aşaması. Zaten makine sizi ekrandan bol miktarda yönlendiriyor. Şimdi suyun ısıtılmasını bekliyoruz. Şimdi Aqua Clean filtresini kurma bölümüne geldik. Makine Aqua Clean filtresini sallamanızı istiyor bir miktar. Filtreyi su dolu bir kaseye baş aşağı olacak şekilde bastırmanızı, içerisindeki hava kabarcıklarının tamamen boşalmasını istiyor. Şimdi bunu bir su dolu kaseye koyacağız. Suyu bir kaseye doldurduk ve Aqua Clean filtresini dik bir şekilde suyun içine bastırıyoruz. Filtreyi su haznesinin içine takacağız. Öncelikle haznedeki suyu boşaltıyorum. Filtreyi haznenin içine bu şekilde yerleştiriyoruz. Zaten sağlam bir şekilde oturduğu belli oluyor. Su haznesine su dolduruyoruz ve tekrar yerine takıyoruz. Şurada görmüş olduğunuz maksimum su seviyesini gösteren ok hizasına kadar suyun dolmasını bekliyoruz. Şimdi su haznesini taktıktan sonra onaylıyorum. Şimdi bir miktar su akıtacak ve altına bir kap koymamızı istiyor. Altına bir kap koydum ve başlatma tuşuna bastım. Şimdi gördüğünüz gibi kabın içine bir miktar su akıttı. Bu filtrelerin temizliği ve içindeki hortumlardaki bir miktar yağ oluyor. O yağı akıtmak için yaptığı bir yöntemdi. Şimdi bunu temizleyeceğim ve neredeyse bitti diyor. Gördüğünüz gibi ekranda hazneye çekirdek kahve yerleştirin ve kahvenizin tadını çıkarın. Hadi bakalım. Kahve haznesine kahvelerimizi döktükten sonra bir kere daha OK'ye basıyorum ve şu an gördüğünüz gibi makine aktif olarak çalıştı. Bütün hazırlıklarımızı yaptık fakat şunu bilmenizde bir fayda var. Makineyi kurduğunuzda ilk pişirdiğiniz kahvede makine bardağa kahve değil sadece su akıtıyor. Çünkü hortumlarını temizliyor yine. Aklınızda bulunsun. Makineyi kurduktan sonra pişirdiğiniz ilk kahvede mümkünse sütlü kahve seçmeyin. Yoksa sütünüz heba olacak. Düz espresso seçiyorum. Buradan kahvenin sertliğini ayarlayabiliyorsunuz. Orta sertlik seçtim. Buradan bardağınızın mililitresini ayarlıyorsunuz. 60 mililitre seçtim. Ve burada da kaç kişilik yaptığınızı seçiyorsunuz kahveyi. 1 kişilik seçtim. Şu yanda gördüğünüz başlat tuşuna basıyorsunuz. İşlemini bitirdi ve ekranda afiyet olsun yazdı fakat çok açık renkte kahve benzeri bir sıvı geldi. Şimdi bunu döküyorum. Burada dikkat etmeniz gereken bir diğer önemli nokta da bu Latte Go denilen süt haznesi aparatını yuvasına düzgün yerleştirme. Gördüğünüz gibi yuvanın altında bir çentik ve üzerinde bir damak var. Öncelikle yapmanız gereken şey bu plastiği üst damağın olduğu yere tamamen geçtiğinden emin olmak ve alt tarafına da sert bir şekilde bastırıp onu çentiğin içine oturtmak. Bunu bu şekilde dikkat ederseniz hiçbir şekilde makineden aşağıya süt sızdırma olmayacaktır. Eğer bu çentiği düzgün takmazsanız şurada kalan boşluktan makinenin alt tarafına bol miktarda süt sızıyor. Dikkat etmenizi tavsiye ederim.
İlk seçeceğimiz kahvemiz latte macchiato. Burada kahvenin sertliğini seçiyoruz. Yine orta sertlik seçtim. Ne kadar kahve koyacağını seçiyoruz. 40 mililitre. Çok da kahve koymasın içine, deneyeceğiz çünkü. Ve ne kadar süt koyacağını. Sütü de 140 mililitre yaptım. Herhalde kafa kafaya denk gelecek. Play tuşuna bastım. Şu an gördüğünüz gibi kahvemizi yaptık ve sarı profildeyiz. Bu arada profillerden de bahsedeyim size. Cihaz üzerinde sizin kahve alışkanlıklarınızı kayda alan birkaç tane profil var. Bunlardan birincisi sarı. Zaten az önce yaptığım kahvelerde sarı profile kahve seçimleriniz kaydediliyor diyordu. Bir mavi profil var, bir yeşil profil var, bir de kırmızı ve son olarak da misafir profili var. Bu profillerde kahve yaptığınız zaman sizin kahve tercihlerinizi profil kendi içerisinde kaydediyor. Ben yine sarıya döndüm. Sarı benim olsun. Şimdi cihazın diğer genel özelliklerinden bahsedecek olursak. Gördüğünüz gibi ana ekranın üst kısmında 7 adet kahve bizim için sıralanmış. Fakat cihazınız aslında bundan daha fazla kahve pişiriyor. Bunun için de yapmanız gereken şey More Drinks bölümüne basmak. Buradan sıcak mı soğuk mu kahve istiyorsunuz? İstediğiniz seçeneğe tıkladığınızda bakın gördüğünüz gibi sıcak kahvelerde bir hayli alternatifiniz var. Aynı şekilde soğuk kahvelerde de bir hayli alternatifiniz var. Bu aklınızda bulunsun. Onun dışında ayarlar bölümüne gittiğinizde buradaki ufak tefek detaylardan sizlere bahsetmek istiyorum. Birincisi, cihazı isterseniz fabrika ayarlarına sıfırlayabiliyorsunuz. Oldu ya cihazı ileride satmaya karar verdiniz veya memnun kalmadınız, elden çıkaracaksınız. Fabrika ayarlarına sıfırlarsanız cihaz ilk günkü geldiği hale geri dönüyor. Profil etkinleştirme bölümünde cihazı ilk çalıştırdığınızda hangi profille başlamasını istiyorsanız o profili aktif profil olarak seçebiliyorsunuz. Şu an bende sarı profil. Siz isterseniz farklı yoğunluklarda kahve seviyorsanız evde yaşayanlar olarak farklı profiller kullanarak kahve alışkanlıklarınızı cihazın öğrenmesini sağlayabilirsiniz. Su sertliği, bildiğiniz gibi su sertliği testini zaten cihazı kurarken az önce yapmıştık. Buradan yine oldu ya ev değiştirdiniz veya arıtma taktırdınız veya suda, tesisatta herhangi bir şey oldu. Buradan tekrar cihazın su sertliğini ayarlayarak kahvenizin tadının daha lezzetli olmasını sağlayabilirsiniz. Bekleme süresi, cihaz kahve pişirmediği süreçte ne kadarlık bir bekleme yapacak. Yani ne kadar aktif olarak açık kalacak. Standart ayar olarak 30 dakika geliyor fakat ben bunu 15 dakikaya düşürdüm. Yani 15 dakika kahve içmiyorsam cihaz kendi kendini kapatabilir. Ekran parlaklığı ayarı. Burada ekran parlaklığı düşük, orta ve yüksek olmak üzere 3 farklı kademede. Düşük mod gerçekten de aslında yeterince parlak. Bence diğerlerine gerek yok. Ekranın arka ışığı, şu gördüğünüz yukarıdaki kahvelerin ve ayarlar tuşunun arkasındaki ışıklar ne kadar süre açık kalacak? 3 dakikadan sonra otomatik olarak kapanmasını seçebilirsiniz veya her zaman aktif olarak açık kalmasını sağlayabilirsiniz. Ben de 3 dakikaya ayarlı. Fincan ışıkları, bu fincan ışıkları muhabbeti aslında güzel. Fincan ışıklarını her zaman kapalı tutabilirsiniz. Kahve hazırlanırken açıp sonrasında kapanmasını sağlayabilirsiniz veya her zaman aktif olarak açık kalmasını sağlayabilirsiniz. Eğer düşük ışıklı bir yerde çalışıyorsanız ve kahveniz demlenirken kahveyi görmek istiyorsanız ne kadar yoğun olduğuyla alakalı, kahve hazırlanırken açık kıvamda bekletmeniz yeterli. Bence her zaman açık kalmasına gerek yok. Tabii kişisel tercihtir, bir şey demiyorum. Başlangıç durulama. Bu başlangıç durulama mevzu aslında önemli. Niye önemli derseniz hemen altındaki sıcaklık ayarından dolayı eğer siz de bizim kullandığımız gibi kahvenizin sıcaklığını orta seviyede tutuyorsanız ve ilk makineyi çalıştırdığınızda gelen kahve aslında size soğuk geliyorsa bunu başlangıç durulama işlemini aktif hale getirerek başlangıçtaki kahvenizin de orta sıcaklıkta olmasını sağlayabilirsiniz. Başlangıç durulamayı açtığınız zaman cihaz makineyi ilk çalıştırdığınızda hortumlarını bir kere sıcak suyla durulayarak bu sayede gelen kahvenin de istediğiniz optimum sıcaklıkta olmasını sağlıyor. İlk çalıştırdığınızda birazcık insanı ürpertiyor sesinden dolayı ama birkaç kullanımdan sonra alışabilirsiniz. Ayrıca başlangıç durulamayı aktif hale getirirseniz cihazın kahve musluklarının altına bir kap koymanız faydalı olabilir. Çünkü başlangıçta o hortumlarından geçirdiği sıcak suyu alttaki hazneye akıtmaya başlıyor. Altta haznede bizim gibi su kalmamasını
seviyorsanız siz de altına bizim yaptığımız gibi bir bardak veya kap koyabilirsiniz. Sesli geri bildirimde cihazın tuş seslerini kapatabilirsiniz. Dilini ayarlayabilirsiniz. Ölçü birimini ayarlayabilirsiniz. İçecek sayacı önemli. Bu sayaç sizin özellikle cihazın belli dönemlerinde yapmanız gereken yıkama ve yağlama sürecini takip etmeniz açısından sayacınız dediğim gibi önemli. Onun dışında destek ayarlarından da destek menüsüne ulaşabilirsiniz. Menümüz kabaca aşağı yukarı bu şekilde. Evet canlar, geldik videonun kapanış bölümüne. Gördüğünüz gibi videonun başından itibaren ürünümüzün kutusunu açtık, ilk kurulumunu yaptık, ayarlarını yaptık, birkaç fincan kahve içtik ve gördüğünüz gibi son fincan kahvemi de aldım. Şu an karşınızdayım. Ürünle alakalı son yorumlarımı, avantajlarını ve dezavantajlarını gördüğüm kadarıyla dilim döndüğünce sizlere aktarmaya çalışacağım bu bölümde. Öncelikle ürünün avantajlarıyla başlayacak olursak, bir kere aşırı kullanımı kolay. Benim gibi ilk defa kahve makinesini kendi evimde kullanan birisi olarak bile alışmam birkaç dakikaya almadı. Kullanma kılavuzuna bile bakmadım. Yani öyle bir şeye de ihtiyacınız yok. Türkçe menüsü, dokunmatik tuşları ve kolay arayüzü sayesinde kahve yapmak gerçekten aşırı keyifli ve pratik. Ayrıca Latte Go olarak adlandırılan o dışarıdaki şeffaf süt haznesinin kullanımı aşırı kolay. Temizliği, takması, çıkarması çok pratik. Hem makinede hem de elde yıkanıyor olabilmesi yine bir artı değer ve elde yıkarken de yıkamak, durulamak aşırı kolay. Bu yönünü de çok beğendiğimi söylemem lazım. Size sunduğu çeşitlilik ve kahve tecrübesi. Cihazın içerisinde toplamda 13 adet sıcak, 7 adet soğuk olmak üzere 20 adet farklı kahve tadabiliyorsunuz. Tabii ki bu ürünü aldığınızda 20 kahvenin herhalde hepsini içmezsiniz. Bizim gibi içtiğiniz 5-6 çeşittir ama yine de seçeneğin fazla olması hani sizde şöyle bir intiba uyandırıyor. Şunun da bir deneyeyim bakayım güzel mi? Ya da şununla şunu karşılaştırayım keyifli mi değil mi diye. Sonuçta kahve makinesinde çok ciddi miktarlarda para verdiğimiz için fazla kahve, fazla mal göz çıkarmaz diyerekten bunu da artı bir değer olarak belirtiyorum. Hızlılık ve verimlilik. Gerçekten cihaz çok hızlı, çok pratik ve çok verimli. Yani size içindeki farklı profiller ve yaptığınız kahveleri o profillere kayıt etmesi bakımından her seferinde size aynı lezzette, aynı tatta kahveler tatma imkanı sunuyor. Bence bu da özellikle çok kahve içenler için aşırı güzel bir özellik olmuş. Son sayacağım avantajımız da temizlik özellikleri. Otomatik kendi kendini temizlemesi ve kirece karşı dayanıklılığı ve kendince sunduğu çözümlerle size temizlik aşamasında da çok güvenli, çok kolay ve pratik bir makine sunmuş Philips. Kıvamı ve lezzeti gerçekten çok güzel. Kısa bir moladan sonra videoya devam. Gelelim bu ürünle alakalı daha ilk intibalarımdan ve izlediğim videolardan yola çıkarak kendimce gördüğüm dezavantajlarına. Tabii ki her ürünün eksi özellikleri olduğu gibi Philips 5500 serisi kahve makinesinin de bizim gözümüze takılan ufak tefek eksiklikleri var. Bunlardan birincisi ses seviyesi. Uzun zamandan beri evinde kahve makinesi bulunduranlar lütfen aşağıya yorumlarda bize katılırsanız sevinirim. Fakat benim gibi evine ilk defa kahve makinesi alan birisi olarak ses seviyesi her ne kadar kutunun üzerinde ekstra sessiz ibaresi olsa da özellikle kahve öğütürken ve sütü hazırlarken bana gürültülü geldi yani bilmiyorum. Hatta şey gibi bir fikrim de oluyor ya diyorum yan komşuyu çok mu rahatsız ediyorum acaba? Ürün bence gürültülü arkadaşlar. Tabii ki dediğim gibi uzun süre kahve makinesi kullananlar buna daha kolay yorum yapacaktır. Lütfen yorumlarda buluşursak tartışıp ortak bir kanaate varmayı çok isterim. Beni ikna edin. Ürün sesli mi sessiz mi? Bir sonraki dezavantaj olarak gördüğüm şey bence fiyatı. Şu an piyasada 22.000 bandında satılıyor Philips 5500 serisi kahve makinesi ve gerçekten bu segmentte birçok kahve makinesi var. Yani ülke şartlarını düşünürsek fiyatı bence pahalı. Tabii ki sunduğu kahve özelliklerine, sunduğu ekstra özelliklere göre fiyatı normal diyenler de olacaktır ama bana göre fiyatı bir kahve makinesi için pahalı. Son sayacağım dezavantajı da gözüme çarpan su ve kahve haznesinin küçük olması. Yani su haznesini gördünüz, uzun bir su haznesi gibi gözüküyor fakat aslında çok dar. Biz akşamdan akşama belki de sabahtan sabaha birer fincan kahve içiyoruz ama özellikle bunu bir iş yerinde, bir ofiste veya aktif sürekli kahve tükettiğiniz evinizde kullanacaksanız su haznesini ve kahve haznesini sık sık doldurmanız gerekebilir. Videoda belki belirtmemişimdir ama üstteki kahve haznesine 250 gram civarı çekirdek kahve koyduğumda neredeyse motomot dolmuştu. Kapağını zor kapat. Yani 250 gram kahve alıyor. Su haznesini de zaten gördünüz. Eğer aktif bir şekilde sürekli kahve içiyorsanız bence
Önce cihazın haznesini gün içinde bol miktarda su doldurmanız gerekecek. Sonuç olarak Philips 5500 serisi kahve makinesi kurulumu, kullanımı, kolaylığı, eksisi artısıyla bence keyifli bir makine olmuş. Özellikle espresso sevenler, espressonun yoğunluğunu ya da duruluğunu ayarlamayı sevenler, ağır ve hafif içenler veya benim gibi sütlü kahve, latte macchiato içenler için çok keyifli bir makine olmuş. Sunduğu kahve özellikleri, seçenekleri ve damağınıza uygun kahve yapması bakımından bence alınıp değerlendirmeye değer bir ürün. Bu ürünü yeni aldım. Bildiğiniz gibi ben yeni aldığım bir ürünü uzun süre kullandıktan sonra böyle 6 ay 1 yıl sonra da ekstra olarak 1 yıl tecrübelerimi ya da uzun kullanım tecrübelerimi paylaşıyorum. O zamana kadar inşallah dezavantaj değil de bol bol avantajlarını anlatacağım bir video sunar bana Philips kahve makinesi. Şimdilik bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın canlar. Bol kahveli günler.